11 Mart 2011'de Japonya tarihinin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. 9.1 büyüklüğündeki deprem öyle güçlüydü ki dünyanın eksenini kaydırdı. Richter ölçeğine göre 9.1 şiddetindeki bu depremin ardından ada ülkesi bu kez de tsunami felaketiyle yüz yüze geldi. Maalesef dev dalgaların 10-15 metre yüksekliğe ulaştığı, büyük araçları, evleri, gemileri, bazı binaları yerinden alıp kıyıdan kilometrelerce içeriye sürüklediği görüldü. Bu dev dalgalar yaşanan can kaybında ciddi artış olmasına sebep oldu. Deprem ve tsunami felaketi neticesinde yaklaşık 15.000 insan hayatını kaybetmiş ve 4.000 kişinin ise kayıp olduğu rapor edilmişti. Japonya'da toplam 19 nükleer santral sahasında kaza sonrasında işletimde olan toplam 50 adet nükleer reaktör mevcuttur. Deprem ile birlikte tüm reaktörlerde kapanma işlemi prosedürlere uygun olarak gerçekleşmiştir. Deprem anında devreye girerek reaktörlerdeki reaksiyonun sönümlenmesini sağlayan güvenlik sistemleri başarıyla çalışmıştır. Kapamanın ardından radyoaktif bozulma ısısını sistemden çekmek üzere soğutma sistemleri de başarılı bir şekilde devreye girmiştir. Ancak depremin ardından kapatma ve soğutma işlemleri gerçekleştirilen santrallerden bir kısmı depremden 56 dakika sonra gelen tsunami'den de etkilenmiştir. Deprem ve tsunami felaketinden en büyük hasarı Fukushima Daiichi nükleer santrali almıştır. Deprem öncesinde Fukushima nükleer santralinin 4. 5. ve 6. üniteleri kapalı durumdadır. İlk 3 ünitede ise güç üretimi yapılmaktadır. Deprem ile birlikte bu 3 ünitenin de doğru şekilde kapama durumuna geçtiği bilinmekteydi. Ancak bozulma ısısının sistemden çekilmesi için soğutma işlemlerinin yürütüldüğü sırada boyu 14-15 metreyi bulduğu tahmin edilen tsunami'lerin Fukushima nükleer sahasında içeren Japonya'nın doğu kıyısını vurması sonucu soğutma işlemleri de sekteye uğradı. Tsunami ile birlikte yedek güç ünitelerinin yani dizel jeneratörlerin kullanılamaması ile kaza bugün bildiğimiz halini aldı. Richter ölçeğinde 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami ile Fukushima nükleer santralinde bulunan hafif su, kaynar su tipi reaktörlerinden 3'üne güç sağlayan sistemler devre dışı kalmıştır. Santralde 6 adet nükleer reaktör bulunmaktadır. 1, 2 ve 3. reaktörler otomatik olarak kapanmıştır. Deprem sırasında 4. ünitede yakıt bulunmamaktadır ve 5. 6. üniteler rutin bakım sebebiyle soğuk kapama durumundadır. Kaza, kullanılmış yakıt depolama havuzlarındaki suyun kaybedilmesi ve metal-su reaksiyonu nedeniyle meydana gelen patlama ile birlikte radyoaktif maddelerin çevreye salınımıyla da daha kötü bir hal almıştır. Radyoaktif salınımlarının yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle bu kaza INES ölçeğinde 7 olarak sınıflandırılmıştır. INES ölçeğine yani Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre 7. ölçek büyük kaza olarak nitelendirilir ve piramidin zirvesindedir. Ünite 1, 2 ve 3 şu an durağandır. Ancak halen tam olarak soğuk kapama koşullarına ulaşılamamıştır. Deprem ile birlikte bölgede yer alan 4 ayrı nükleer santralde bulunan ve çalışmakta olan toplam 11 adet reaktör otomatik olarak kapanmıştır. Depremin hemen ardından Fukushima nükleer santralinin 1, 2 ve 3. ünitelerinde sorunlar yaşanmaya başlanmış, depremden 5 gün sonra ise 4. ünitede bazı büyük sorunlar baş göstermiştir. 11 reaktörden 8'i şebeke ve yedek jeneratörleri ile atık ısı uzaklaştırma sistemlerinin pompalarını çalıştırabilmiş ve 4 gün içinde soğuk kapama durumuna ulaşmıştır. Kalan 3 reaktörde ise depremden yaklaşık 1 saat sonra reaktör soğutucu sistemi ve su çevrimi için gerekli güç kesilmiştir. Haftalar boyunca müdahaleler, reaktörlerin aktif olarak soğutulması ve kullanılmış yakıt depolama havuzlarındaki artan sıcaklığın kontrol edilmesi üzerine odaklanmıştır. 11 Mart 2011 tarihinden sonra değişik büyüklüklerde yaklaşık 1500 artçı deprem olmuştur.
ancak reaktörlere herhangi bir hasar vermemiştir. Ayrıca 11 Nisan'da gerçekleşen 7.1 şiddetindeki deprem ve 12 Nisan'da gerçekleşen 6.3 şiddetindeki depremler de bölgedeki reaktörlerde yeni hasarlara yol açmamıştır. Japonya'daki nükleer santraller deprem anında çabuk tepki verebilmek üzere tasarlanmıştır. Yer hareketleri olması durumunda sistemi güvenle kapatabilmek için devreye giren otomatik sistemler mevcuttur. Daiichi nükleer santrali için tasarımda belirlenen tsunami yüksekliği ise 5.7 metredir. Bu santralin deniz seviyesinden yüksekliği ise 10.13 metredir. Bu felakette 14-15 metre ve daha büyük tsunamiler gerçekleşmiştir. Reaktörlerin otomatik kapanmasının ardından yardımcı atık ısı uzaklaştırma soğutma sistemi devreye girmişti. Bu sistem elektrikle çalışan pompalar ile çalıştırılır. Reaktörlerdeki ana güç deprem sebebiyle kaybedilince türbin binasında bulunan acil durum dizel jeneratörleri devreye girmiştir ve 56 dakika boyunca çalışmıştır. Ancak depremden 56 dakika sonra gelen tsunami'nin ardından su basması ile büyük hasara uğramıştır. Mobil güç kaynakları santrale ulaştırılmış ve 9 saat içinde santrale bağlanmıştır. Tabii ki bu kaynakların kapasitesi ana santral dizel sisteminden çok daha düşüktür. Reaktörler otomatik kapanmanın ardından tahminen güç üretimlerinin %1,5'u kadar güç üretmeye devam etmekteydi. Bu üretim fisyon ürünleri bozulumundan kaynaklanmaktaydı. Doğrulamaları en iyi şekilde yapılmış modellerle yapılan hesaplamalar göstermiştir ki bu anda birinci ünitede yaklaşık 22 MW, ikinci ve üçüncü ünitelerde 33 MW güç üretimi vardı. Su dolaşımı ile ısı çekilemediği için kalbe ev sahipliği yapan reaktör basınç kabında çok miktarda buhar üretilmesine sebep olmuştu. Bu oluşan buhar reaktörün altında bulunan basınç rahatlatma havuzunda yoğuşturulabilirdi. Ancak buharın iç sıcaklığı ve basıncı hızla artmıştı. Saat 16.36 sularında acil kalp soğutma sistemi ile su enjeksiyonu yapılmaya çalışılsa da sistemdeki güç kaybının görülmesinden yarım saat sonra birinci ve ikinci ünitelerde devreye girememişti. Bu konu üzerine şu bilgiyi de aktarayım. Fukushima nükleer santralinin acil kalp soğutma sistemi 2 adet yüksek basınç sistemi ve 2 adet alçak basınç sisteminden oluşuyordu. Saat 19.03 sularında nükleer acil durum duyuruldu ve 20.50'de Fukushima bölgesinde santral çevresinde 2 kilometre hattın içindeki halk için tahliye emri çıkarıldı. Tahliye hattı önce saat 21.23'te 3 kilometreye ve 12 Mart 2011 saat 5.44'te 10 kilometreye kadar çıkarıldı. Sonrasında 18.25'te tekrardan tahliye hattı 20 kilometreye çıkarıldı. İlk 12 saatten sonra ikincil koruma kapları içerisindeki basınç hızla artmış ve 12 Mart 2011'de tasarım değerinin 2 katına ulaşmıştı. Bu, pompaların sızdırmazlıklarına zarar vermiş olabilir. 12 Mart sabahında birinci ünitede su seviyesi hızla düşmüştür. Reaktör basınç kabına harici pompalar yardımıyla deniz suyu basılmasından su seviyesinin çok düşerek yakıtların kısmen açıkta kaldığı anlamı çıkarılabilir. 25 Mart'ta soğutma için deniz suyu yerine tatlı su kullanılmaya başlanmıştır. Kritikliği önlemek için suya yüksek oranda boron enjeksiyonu yapılmıştır. Bu zaman aralığında yakıtın çok sıcak hale gelmiş olan zarf malzemesinin buhar ve suyla olan teması neticesinde gerçekleşen reaksiyonlarla hidrojen oluşmaya başlamıştır. Zarf malzemesi, çelik ve nükleer yakıtın karışımından oluşan maddeye verilen addır. 12 Mart saat 15.36'da birinci ünitenin ikincil koruma kabında hidrojene bağlı bir patlama gerçekleşmiş ve çatının çoğu havaya uçmuştur. 13 Mart Pazar günü birinci ünitenin ana koruma kabına deniz suyu enjeksiyonu başlamıştır. Fransız Radyolojik Koruma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü tarafından yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 3 hafta sonra reaktör kalplerindeki yakıttan kaynaklı ısı ünite 1 için 2,5 MW ve ünite 2 ve 3 için 4,2 MW'tır. Bu değerler günde sırasıyla 95 ve 160 ton su kaynatmaya yeterlidir. 30 Mart'tan itibaren reaktörlerin her birine saatte 7-8 metreküp su enjekte edilmektedir.
TEPCO'nun açıklamasına göre Ünite 1'in yakıtlarının %70'i, Ünite 2'nin yakıtlarının 1/3 hasar görmüştür. Hesaplamalara göre ikinci ünitenin reaktör kalbi birkaç saat, birinci ünitenin reaktör kalbi ise 27 saat tamamen kuru kalmıştır ve hasarlar tam olarak bu zaman zarfında gerçekleşmiştir. İkinci ve üçüncü ünitelerin ana koruma kaplarında hasar olduğu düşünülürken, birinci ve dördüncü ana koruma kapları bütünlüğünü korumaktaydı. 22 Mart'ta bütün ünitelere şebekeden güç verilmişti. Böylece daha efektif ölçme ve izleme yapılabilecekti. TEPCO'nun açıklamasına göre kontrol odaları operasyona alınabildiğinde reaktörlerdeki su seviyeleri ve kullanılmış yakıt havuzlarının sıcaklıkları sürekli izlenebilir ve müdahale edilebilirdi. Ancak deniz suyunun tuzluluğu sebebiyle bazı pompalar hasar görmüş ve halen içerideki yüksek radyasyon seviyeleri sebebiyle içeriye girip müdahale edilememekteydi. Bu sebeple reaktörlerdeki radyoaktif suyun tahliyesi sağlanarak radyasyon seviyesinin düşürülmesi birinci öncelik halini almıştı. Santralin birinci reaktöründe sürekli soğutmanın sağlanması için arıtılmış su sağlama sistemi çalışır hale getirilmiş ve güç temin edilmişti. Reaktör su ilave sistemi ile reaktörde soğutma çalışmaları sürdürülmekteydi. Eylül ayı itibariyle soğutma suyu ilavesi yaklaşık saatte 3.6 metreküp debi ile devam etmektedir. Bu sistem ile Ağustos ve Eylül ayları arasındaki dönemde reaktör basınç kabı altında ölçülen değerlerle soğutma suyunun sıcaklığındaki artışın 1000 Celsius'un altında kaldığı görüldü. Reaktör basınç kabında suda gerçekleşen sıcaklık artışının 1000 Celsius'un sürekli olarak altında olması soğuk kapama durumuna yaklaşıldığının en önemli göstergesiydi. Çevreye yayılan radyoaktif maddeler Fukushima nükleer kazasında olayların gelişimiyle birlikte reaktörlerin basınç kaplarındaki basıncı düşürmek için ventilasyon yapılmış, reaktör binalarında patlamalar gerçekleşmiş ve buna ek olarak lokal kaçaklar meydana gelerek çevreye radyasyon sızıntısı gerçekleşmiştir. Kazanın kontrol altına alınmasının ardından Mayıs ayı ortalarında TEPCO, ünitelerde çalışma ortamı yaratabilmek amacıyla 4 adet filtreleme sistemi kullanarak üniteler içerisindeki havayı çekmiştir. Aynı amaca uygun olarak birinci ünitenin kuzey kapısı kısmen açılmış ve bu şekilde açık havaya radyasyon çıkışı gerçekleşmiştir. Bu salınımlar sebebiyle santral çevresindeki radyasyon ölçüm ve izleme sistemleri güçlendirilerek hem saha içinde hem de saha dışında ölçümler daha sık ve ayrıntılı şekilde alınmaya başlanmıştır. Bugün bile havadaki radyasyon miktarı sürekli olarak ölçülmektedir. Fukushima bölgesinde yaşayan ve reaktörlere uzaklığı 50 kilometreden az olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara iyot tabletleri ve pudraları hazırlanmıştı. İhtiyaç olması halinde dağıtılmak üzere tabletler şehirlerdeki ve kasabalardaki ofislerde depolanmıştı. Ayrıca acil durumda bölgenin tahliye edilmesine yönelik farklı tahliye senaryoları da geliştirilmişti. Bölge yöneticilerinin halkı bilgilendirmesi esnasında endişe ve korkuya sebep olmayacak şekilde açıklamalarda bulunmaları için gerekli eğitimler de yapılmıştı. Bölgede yaşayan halkın radyasyona maruz kalmaları göz önüne alındığında yaklaşık 200.000 vatandaşın neredeyse tamamı kontrolden geçirilmişti. Vatandaşların büyük çoğunluğunun yasal sınırların üzerinde doz almadığı belirlenmiş, Fukushima Tıp Fakültesi'nin çalışmaları sonucu insan sağlığını olumsuz etkileyecek seviyede radyasyona maruz kalınmadığı ifade edilmişti. 102 vatandaş yasal doz sınırının biraz üzerinde radyasyona maruz kalmış ancak dekontaminasyon uygulamaları ile radyasyonun zararlı etkilerinin oluşması da engellenmişti. 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin Fukushima nükleer santralinde yol açtığı nükleer kaza, olayların başladığı günden bu yana gerek Japon hükümeti yetkilileri ve ilgili resmi kurumları gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilmiştir. Kaza yönetimi ve kazanın sonuçlarının çevre ve halk üzerine etkileri açısından Japonya resmi kurumları oldukça şeffaf bir tutum izlemiştir. Kazanın gerçekleştiği nükleer santralin işletici firması olan TEPCO, kaza sonrasında alınabilecek önlemleri ivedilikle almaya çalışmış ve çevreye olabilecek radyoaktif salınımları en aza indirme yönünde özverili bir çalışma yürütmüştür. Kazaya dünya genelinde verilen tepkiler ülkelere göre farklılık göstermiştir. Almanya eski nükleer santrallerinin tamamını kapatma kararını açıklarken İtalya'da
sırada ülkede nükleer santral yapılmasına yönelik gerçekleştirilen halk oylamasında halk olumsuz görüş bildirmiştir. Öte yandan Fransa 60. nükleer reaktörünü inşa edeceğini duyurmuştur. Gelişmekte olan bazı Avrupa ülkelerinde kaza öncesi belirlenen takvimlere uygun olarak kimi nükleer santral inşaatlarına başlanmış, kimilerinin ise inşaat öncesi çalışmalarına devam edilmektedir. Öte yandan dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerine sahip olan Çin ve Hindistan'ın nükleer santral kurulum faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir. Küçük ve orta ölçekli reaktör teknolojisini hayata geçirmeye hazırlanan ABD, kaza sonrasında sahip olduğu nükleer santrallerin güvenlik analizlerini gözden geçirmiş, gerekli iyileştirmeleri yaparak güvenlik sistemlerini güçlendirmiştir. Ülkelerin enerji ihtiyaçlarının her geçen gün artması ve gerek çevresel faktörler gerekse rezervlerin hızla tüketiliyor olması göz önüne alındığında elektrik üretiminde enerji kaynaklarında çeşitliliğe gidilmesinin zorunlu olması sebebiyle nükleer enerji elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaya devam edecektir. Bugün politik kararlar verilerek nükleer enerjiden vazgeçeceğini açıklayan devletler şimdiden ekonomik kayıplarını bertaraf edebilmek için devreden çıkardıkları santralleri kademeli olarak tekrar devreye almışlardır. Baz güç üretimi yapan nükleer santrallere ihtiyaç, enerji ihtiyacıyla doğru orantılı olarak artmaya devam edecektir. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında, şu anda inşası devam eden nükleer santrallere bakıldığında daha güvenli, daha çevreci ve daha ekonomik nükleer enerji kullanımını sağlayan yeni nesil nükleer santrallerin dünyanın neredeyse her yerinde inşa edilmesi kaçınılmazdır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünya tarihinin gördüğü en büyük nükleer kazalardan birisi olan Çernobil faciasının oldukça ilginç hikayesi yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.